Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle altıgen hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci bölümde model anlatımını göstermiştim. Birkaç sıra örmüştük çünkü her sırada aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi motifimize başladıktan sonra burayı şöyle bir tekrar etmek istiyorum. İlk iki sırayı aynı renkle ördüm. Daha sonra ikinci rengimi bir sıra ördüm. Sonra birinci rengimle bir sıra ördüm. Daha sonra artık her renkle iki sıra örmeye devam ettim. Bu şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi kullandığınız iplere göre sıra sayılarınız fark edecektir. Ben 4,5 ve 5 milimetre tığ kullanarak değiştirerek ördüm motifimi. Onu da birinci videoda anlatmıştım. Şu ortadaki trabzanlarımızı belli bir sıradan sonra 5 milimetre ile devam ettim. Yani 10-12 sıra sonra 10-12 sıra sonra köşelerde 2 zincir çekerek devam ettim. Şimdi modelimiz için gördüğünüz gibi köşelerimiz sivri ilerliyor. Bu şekilde ilerlemesi gerekiyor ama burada dikkat etmezsek, yani biraz trabzanlarımızın boyunu uzatmazsak çok daha fazla sivri olacaktır. Dolayısıyla biraz bu ortadaki trabzanlarımızı uzatarak yapıyoruz. Kenarlarda normal bir şekilde ilerliyoruz. Çok fazla uzatmıyoruz şu bölümlerde. Ya da burada tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Köşelerde tekrardan tığ numaranızı değiştirerek de devam edebilirsiniz. Elinizin yapısına göre. Şimdi benim motifimin gördüğünüz gibi kenarlarının sivriliği bu şekilde oldu. Şimdi ben toplamda 20 sıra ördüm. Benim ipim çok kalın bir ip değil. O yüzden 20 sıra ördüm. Hemen şöyle motifimi terse çeviriyorum. 20 sıra örmüş olduğum motifimin ölçüleri şöyle bakın, son 20. sırada son kenarı, son bir tane kenarımı örmedim. Çünkü kol birleştirmesi yapacağız. Şu ipimin olduğu, yani son köşeye geldim. Buradan tutuyorum. Motifimin ön yüzü terse bakacak şekilde, burası ters yüzü. Hemen şöyle tam karşısındaki köşeye, bu örmeye devam ettiğim köşemi üst üste getiriyorum. Hemen şöyle katlıyorum. Zaten bu şekli almadıysa yanlış köşeye getirmişsinizdir. Şimdi bu şekilde katladığımız zaman bedenimizin yarısı bitmiş oluyor. Dolayısıyla bir tane daha aynı motiften örmeniz gerekiyor. Şimdi benim 20 sıra olan motifimin ölçüsü, hemen şöyle vermek istiyorum. Burada 19 santimetre, biraz şöyle esneme payıyla 20 santimetre genişliğinde oldu. Şu kısımda şöyle bakın 20 santimetreye yakın oldu. Şimdi sizler daha dökümlü, daha bol olsun isterseniz o zaman 1-2 sıra fazladan örebilirsiniz. Bu haliyle large bedene uygun oldu. X large için bir şey söyleyemeyeceğim ama large bedene uygun oldu. Ona da gelebilir ama çok bol olmayabilir. Tabii ki bedene sıralar eklediğimiz zaman ölçüleri o şekilde daha net ayarlayacağız. Şimdi burada kollarımız gördüğünüz gibi motifimizin yapısından dolayı açılarak ilerliyor. Dilerseniz 1-2 sıra daha fazla örüp bu kolda birleştirme yapmadan önce kimono olarak da hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Yani kolları da birleştirdikten sonra aynı genişlikte açılarak örmeye devam edeceksiniz. Bundan sonra zaten çok fazla sivrilmeyecek. Çünkü burada artık bir tane kenarımız olmuş olacak. Dolayısıyla kolları bu şekilde ilerleyip hiç kolda manşet yapmadan bu şekilde bitirip geniş kollu olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bedende de yine sıralar eklediğimiz zaman bu şekilde ilerlediğinde geniş, salaş bir hırka olabilir, kimono olabilir. Şimdi ben tabii ki farklı şekilde yapacağım. Kolda manşet göstereceğim size. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Birkaç tane farklı şekilde kolu tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada kol birleştirmesiyle devam ediyoruz. Şurada son kenarıma geldim. Hemen burada modelimi devam ettiriyorum. Şöyle bir zincir çektim. Köşenin olduğu yere geldim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ilk önce. Ve üçüncüsü. Şimdi köşelerde 2 tane zincirimiz var. Bu son sıralarda bir zincir çektim.
Hemen karşıdaki köşeme alıyorum. Şöyle batıyorum. Bir kaydırma yapacağım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırarak kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen yine köşemin içine geliyorum. Burada köşemizi tamamlıyoruz. Tekrar 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar karşı tarafa şöyle atladım ve bir sık iğne yaptım. Dilerseniz kaydırma da yapabilirsiniz. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve tekrar buraya geliyorum. Bu taraftaki ilk boşluğa 3 ikili trabzan. Yani burada fark etmez. Dilerseniz ilmeğinizi çıkartıp karşı taraftaki boşluktan da çekebilirsiniz. Tekrar karşı tarafa şöyle bir sık iğne, bir zincir, tekrar bu tarafa geldim ve 3 ikili trabzan. Pardon, burada modelimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şöyle birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı alttaki trabzanın üzerinden alıyorum. Köşede olduğumuz için çok fazla uzatmadım. Ortalara geldiğim zaman uzatacağım. Tekrar karşı tarafa geçtim. Bir sık iğne, bir zincir, bu tarafa geldim. Hemen bir ikili trabzan, ikincisini alttan alıyorum. Tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hemen karşı tarafa, sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir, bu tarafa geldim. Bir ikili trabzan, ikincisini alttan aldım. Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Evet, şimdi ben kol birleştirmesini tamamlayacağım köşeye kadar. Hemen köşeyi nasıl kapattığımızı göstereceğim. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi tamamladım ve bu şekilde görünüyor. Hemen burada köşeyi şöyle bakın, köşenin içine şurada son birleştirmemi yaptıktan sonra 3 ikili trabzanımı yaptım. Burada yarım köşemiz olduğu için 3 ikili trabzanımı yaptım. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Karşıdaki köşeden şöyle üstten battım. Buradan ilmeğimi çektim. Bir ip aldım. Daha sonra buradaki yine aynı şekilde kapatıyorum, yani motifi ördüğümüz gibi. Hemen buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte şöyle ortalayarak kapattım ve bir zincir çektim. İpimi burada biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi buradan ipinizi kesmeden devam edebilirsiniz. Ancak burada 2 sıra aynı rengimiz olduğu için şimdi rengimi değiştirip daha sonra kola devam edeceğim. Hemen kolu birleştirdiğimiz için önce kol bölümüyle devam edelim. Şimdi tığıma bir ilmek attım. Şimdi burada gördüğünüz gibi kolumuz şöyle köşe bölümleri yukarıya geldiği için burada biraz daha inme var. Tam orta bölümü, kenarımızın ortası burası olmuş oluyor. Dolayısıyla kola başlarken şöyle kol altından boşlukları saymanıza gerek yok. Burada herhangi bir boşluktan şöyle alttan buradan başlayacağım. Hemen tığıma ilmeğimi attım. Şu alttan başlıyorum. Şimdi buraya şöyle ilmeğimi aldım. Direkt sık iğne yaparak şöyle sık iğnemin, iki ilmeğimi birlikte topladım. İkinci ilmeğine batıyorum. Buradan tekrar bir ilmek aldım. Tığımda yine 2 tane ilmeğim var. Şöyle ikisini birlikte topladım. Şimdi şurada ipimi biraz kısa bırakmışım ama bu ipimi bu tarafa çekiyorum. Onun üzerine öreceğim. Hemen ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Alttan aldım. Şöyle uzattım. Burası da bu kenarımızın tam ortası olduğu için
Biraz daha burada uzun yapıyorum yine trabzanlarımı. Köşeye geldiğim zaman biraz kısa tutacağım boyunu. İlmekleri fazla uzatmayacağım. O şekilde kolumuz da tam düzgün duracak. Şimdi bir zincir çektim, yine sıradaki boşluğa atladım. Bir ikili trabzan. Hemen ortadaki trabzanımı aldım. Biraz uzattım gördüğünüz gibi. Tekrar uzattım. Şöyle kenardaki boşluktan yine üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi kolda aynı şekilde ilerliyoruz. Burada farklılık yok. Modelimizi kurmamız gerekmiyor. Sadece köşenin olduğu yere geldiğimiz zaman hemen onu da göstereceğim size. Şöyle köşenin olduğu yere geldiğimizde şu bölüme, şu köşedeki boşluklarımıza şu ipin üzerine örerek burada da 3 ikili trabzan, bir zincir, yine 3 ikili trabzan yapacağız. Şu bölümde şu kolumuzun gördüğünüz gibi biraz üçgen görünümü var. Şurada göz kararı, yani saymıyorum hiç burada. Şöyle şu bölümlerde trabzanlarımı çok uzatmadan yapıyorum. Birkaç sıra geriye kalan bölümlerde uzatarak yaptığımda ve buralarda da kısa tutarak yaptığımda, bu model için bahsediyorum tabii ki. O zaman hepsi aynı boya gelecek kolda. Hepsi aynı şekilde ilerleyecek. Buradaki şu görünüm bakın aşağıya doğru. Burada biraz eğri duruyor. Birkaç sıra ördüğümüz zaman bu düzeliyor. Tekrar arada bir zincir çektim. Şimdi biraz geniş kol olduğu için kolda da yine aradaki zincirlerimizi çekmeye devam ediyorum. Evet, şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Hemen kolda bitirirken nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz? Burada yine bir zincirimi çektim. Şöyle ilk trabzanın üzerine şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi iki şekilde ilerleyebilirsiniz yeni sırada. Dilerseniz buradan şöyle kaydırma yaparak ilk boşluğun içine gelip şöyle ilk boşluktan da ilmek aldığım zaman sık iğne ile trabzan yapabilmek için ikisini birlikte topluyorum. Daha sonra buradan şöyle ilmeğimi aldım, yine uzattım ve ilk trabzanımı yaptım. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz ya da şu boşlukta bir öncesinden hemen onu da göstereyim. Şimdi bazen o şekilde başlayabilirsiniz, bazen farklı şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada hemen şöyle geriye batıyorum, kaydırmamı yaptım, boşluğa batıyorum, buradan ipimi aldım, yine iki ilmeğim var, iki ilmeğimi birlikte topladım. Çok sıkı yapmıyorum, trabzan yaptığımız için. Tekrar ikinci ilmeğe batıyorum, buradan ilmeğimi aldım, şöyle kapattım. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman burada sadece bir tane trabzan yapıyorum. Sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman bir ikili trabzan, bir tanesinde ikinci trabzanı alttan alıp sonra buraya kaydırmamı yaparak devam ediyorum. Yani nasıl denk geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Buradan başladığım zaman bir zincir çekip hemen sıradaki boşlukla modelimize devam ediyoruz. Şimdi kolu örüp bitirdiğimizi varsayıyorum ve buradan itibaren kolumuzu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi hemen diğer bitmiş olan motifimizin şöyle kolunu göstermek istiyorum. Bakın, dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yani balon kol olmuş olur. Böyle şuradan itibaren, yani kol evinin olduğu yerden itibaren dar bir şekilde başlayıp genişleyebiliyor. Şimdi bazen motifleri çok büyük yapıp daha sonra bu manşeti yaparak balon kol yapılıyor ama aslında burada daha güzel oluyor. Çünkü sadece bu bölümde genişlemiş olduğu için buradan itibaren çok fazla genişlik olmamış oluyor. Daha güzel duruyor. Şimdi ben burada kolumu çok uzun yapmadım. Sizlere gösterebilmek için bunu bitirdim. Burada şuradan başladım. Bakın bu şekilde elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Benim de ipim çok az kaldı. Beden kısmında değerlendireceğim.
Gördüğünüz gibi her iki sırada tek renkler kullanırsanız da böyle zikzaklı bir görünümü oluyor. Çok güzel durdu. Şimdi istediğiniz artan iplerle farklı renklerle de olsa her iki sırada değiştirerek bu kombinasyonu yakalayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde lastik yaparak bitirmek isterseniz ben burada kısa tuttum, yani 6 sıra ördüm sadece. Sizler burada 10 sıra örerek uzun bir kol manşeti yapabilirsiniz balon kol için. Ya da burada sadece sık iğne ile 2 sıra toplama yapıp, yani şimdi göstereceğim, sık iğne ile toplama yapıp şu şekilde de kolunuzu yine lastik olmadan da bitirebilirsiniz. Ben burada toplamda 2, 4, 6, 8, şu 9. sıra 10. sırada lastik yapımına başlamışım. Kolumuzun uzunluğu şöyle vermek istiyorum. Bir 4 parmak daha örmem gerekiyor. Tam ölçmedim ama kol altından kolumuzun uzunluğu 32 santimetre. Yani burası 40 santimetre olması gerekiyor. Biraz tabii ki yukarıdan şöyle yaptığımız zaman 47 santim. Bunu artık üzerinize giyerek, yani diğer bedenle birleştirme yapmadan ya da önce kola devam etmeyin. Önce bedenleri birleştirin. Daha sonra üzerinize giyerek kolda nasıl sıralar ekleyeceğinizi görebilirsiniz. Şimdi hemen buradan devam ediyorum. Lastiğe nasıl başladığımızı. Çünkü burada eksiltme yapacağız. Şimdi sık iğne yaparsanız da, sadece sık iğne ile bitirmek isterseniz de 2 sıra yapabilirsiniz ya da yine 2-3 sıra yapabilirsiniz. O zaman da trabzanları yaptığımız yerlere yine sık iğne yaparak burada kesme işlemi yapacağız. Şimdi ben bu son sırada buradan başlamayacağım. Çünkü şu zincirlerimizi atlayacağız. O yüzden buradan başlamıyorum. Sizler modele devam ederken burada bir trabzanla başlayabilirsiniz ya da kaydırma yaparak buraya gelebilirsiniz. Şimdi hemen ilk trabzanın üzerinden şöyle bir ip aldım. Yine 2 ilmeğimi birlikte topladım. İkinci ilmeğe batıyorum. Buradan uzattım. Şöyle ilk trabzanımı yaptım. Şimdi lastiğe başladığımız ilk sıradayız. Sizler de bu şekilde aynı renkle, yani kolda hangi renkle bitireceğinize karar verin. Burada bir sıra ördükten sonra ikinci sırasında, yani modeli yapmadan ikinci sırasında lastik çalışmasına başlayabilirsiniz. Şimdi ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Aradaki bir trabzanı atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar aralarda zincir çekmeden zincir boşluğuna atlıyorum. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, aradaki bir trabzanı atladım, ikincisinin üzerine tekrar aradaki zinciri atlıyorum, ilk trabzanın üzerine. Yani sadece bu üçerli trabzan gruplarımızın baştaki ve sondakinin üzerine ikili trabzan yaparak ilk sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Gördüğünüz gibi eksiltmelerimizi yapmış olduk. Birkaç sıra ördükten sonra daha güzel belli oluyor. Şimdi burada bakın şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi hemen şöyle ilk trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi bir ön bir de arka ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Şimdi ilkini ön ikili trabzan yaparken şöyle, isterseniz bunu bir zincir çektikten sonra da yapabilirsiniz. Şöyle bakın, direkt buraya gerideki boşluktan şu ilk trabzanımızın, bu trabzanımız biraz kalın oluyor böyle sık iğne ile yapınca, şöyle ipimi aldım, biraz uzattım, ikisini birlikte topladım. Bakın yine sık iğnemizin şöyle ikinci ilmeğinden batıyorum, tekrar uzattım. Burada ön ikili trabzanla başlamış olduk. Şimdi sizin yaptığınız sıra sayılarına göre burada tabii ki trabzanlarınızda farklı sayılar olabilir ya da küçük beden yapıyorsanız, burada eğer çok geniş olduysa, kolunuzu bir iki sıra yaptıktan sonra çok geniş olduysa, şimdi bu haliyle geniş oluyor. Hemen yine diğerinin üzerinde göstereceğim.
Şöyle bakın, ilk sırada o şekilde geniş görünüyor gördüğünüz gibi. Bakın burada daha sonra örmeye devam ettiğimiz zaman daralma yapmış oluyor. Şöyle gösterecek olursam, benim de bileklerim biraz incedir. Şöyle gördüğünüz gibi genişliğimiz oldukça normal oldu. Yani çok da zaten burayı ben şöyle sıkmasını istemiyorum. Çünkü sonra kullanması rahat olmayabiliyor. Gördüğünüz gibi gayet rahat oldu. Yani sizler burada çok geniş olduysa belki bu lastik sıralarını tamamladıktan sonra fark edebilirsiniz. O zaman burada geniş olduysa pardon, geniş olmaz, dar olduysa diyeceğim. Çünkü bu en ideal kesme şekli. Eğer dar olduysa o zaman şu aradaki zincir boşluklarına da trabzan yapabilirsiniz. Ya da her üçlü grubun üzerine 3 tane trabzan yapıp sadece zincir boşluğunu atlayabilirsiniz. Ya da bir tane üçlü trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıp buradaki bir zinciri atlayıp sonra burada bu şekilde 2 tane yapıp zincir boşluğunu atlayıp burada 3 tane yapabilirsiniz. Yani burada daha az kesme yaparak buradaki trabzan sayınızı daha fazla ya da daha eksik olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi zaten 20 santimetre olana kadar kol genişliğini ördüğümüz zaman, yani o şekilde şu kısımda sıralar eklediğimiz zaman, yani bu 20 santimetre, şu bölüm 20 santimetre ya da 19 santimetre olana kadar ördüğümüz zaman zaten bu 36, 38, 40, 42, 44 bedene kadar rahatlıkla gelebilecek bir kol ölçüsü olmuş oluyor. O yüzden sizler de eğer çok küçük bedenseniz, yani 36, 38 ise o zaman 18 santimetre olana kadar örebilirsiniz. Bunun üzerindeyse de en az 20 santimetre ile başlayabilirsiniz. Large üzerinde ise 21-22 santimetre o şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani her bedende 2 sıra arttırabilirsiniz. Şimdi burada evet, ilk trabzanımızı ön trabzan olarak yaptım. İkinci trabzanı şöyle arkadan bu şekilde aldım. Arka ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ön ikili trabzan. Bir ön bir arka ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu sadece burada başlangıcı göstereceğim. Yani tığ işi lastik çalışması artık herkesin bildiğini düşünüyorum ama yine de bilmeyenler tığ işi lastik diye de aratabilirler YouTube'da. Bu şekilde bir ön bir arka trabzan yapıyorum. Dilerseniz bunu ya da sizler burada kesme işleminde eğer ki dar gibi geldiyse ya da tam olacak şekilde olduysa 2 ön 2 arka trabzan olarak da yapabilirsiniz. O zaman biraz daha geniş olur. Yani çok dar olmasını isterseniz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yine bir ön ikili trabzan yaptım. Şimdi başladığımız yere geldiğimiz zaman aynı şekilde burada ilk trabzanın üzerine kaydırmayla bağlayacağız. Burada yapmış olduğum gibi yine ön trabzanı ön trabzan olarak başlayacağız. Sırada gelen arka trabzanı arkadan alarak şu şekilde arka ikili trabzan. Ön trabzanı ön, arka trabzanı da arka ikili trabzan olarak devam edeceğiz. İstediğiniz ölçüye gelene kadar sıralar ekleyebilirsiniz. Evet, kolumuzun yapımı bu şekilde. Şimdi bedene sıra ekleyeceğiz. Evet, ben her iki bedenimizin motifini tamamladım. Bu şekilde karşılıklı koydum. Şimdi birisine burada biraz sıralarımı ekledim. Daha sonra devam edeceğim ama sizlere gösterebilmek için çok fazla sıra eklemedim. Şimdi burada bedeninizin genişliğini ayarlarken bedeninizin göğüsten toplam ölçüsünü alıyorsunuz. 100 santimetre olduysa toplam ölçünüz, bunu yarıya bölüyoruz, 50 santimetre. Arka bedende genişlik tam olarak 50 santimetre olacak şekilde ayarlayacağız. Ön beden de yine 50 santimetre olacak ama ön bedeni arka bedene göre biraz geniş ördüğümüz için dolayısıyla kenar lastikleriyle bu ön bedene fazlalığı vermiş olacağız. Öncelikle birleştirmeden önce arka bedenin ölçüsünü tamamlıyoruz.
Dolayısıyla şöyle göstermek istiyorum. Şimdi buradaki motifime ben sıralar ekledim biraz. Hemen şöyle bakalım. Ben 50 santimetre olmasını istiyorum. Şu anda 23 santimetre esneme payı var. Çünkü birleştirme yapmadığımız için bu model birazcık böyle kendini çekiyor. Şöyle esneme payımız var. 23 santimetre oldu. 23 santimetre, bunu 25'e tamamladığımız zaman 50 santimetreye denk gelecek. Şimdi tabii ki elinizin yapısına göre sizler daha az sıra ya da daha fazla sıra ekleyebilirsiniz. Ya da ipinizin kalınlığı, tığınızın kalınlığı, inceliği bunu değiştirecektir. Şimdi bakın burada da 18 santimetre kol altından ölçtüğüm zaman, şimdi arka bedende tam ölçüyü yapıyoruz. Yani bedeninizin tam ölçüsünün yarısını yapıyoruz. Dediğim gibi 100 santimetre ise arka beden 50 santimetre olacak. Yani iki motifin şöyle toplamı, şöyle birleştirelim. Bakın şu anda 41 santimetre olmuş. Bunu 50 santimetreye tamamlamamız gerekiyor. Tabii ki ben şu anda 50 santimetre ölçüsüne göre yapmıyorum. Sizlere sadece ölçülerle ilgili bilgi veriyorum. Bunun dışında bedene sıralar eklerken bakın şöyle motifimizi katladıktan sonra, şimdi kol birleştirmemizi yaptık. Bu şekilde görünüyor. Yeni başlayan arkadaşlar daha iyi görebilsin diye ayrıntılı anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu bizim sağ ya da sol bedenimiz olabilir. Bu modelde ön bedende küçük bir değişiklik yapıyorum sadece. O yüzden nereden başladığımız önemli. Her iki motife de şu katlamayı yaptıktan sonra şu üstte görünen kenardan, yani şuradan başlayacağız. Şimdi birini çevirdiğimiz zaman sağ beden olacak. Sonra çevirdiğimiz zaman da sol beden olacak. Şimdi burada sadece başlarken sağ ve solu karıştırmamak için dediğim gibi ön bedende yakada küçük bir değişiklik yapıyoruz ya da arka bedende. O yüzden şimdi bunu şuraya bir tane işaretleyici takıyorum. Şimdi bu benim buradan başlangıç yaptığım bölüm ön beden olmuş olacak. Şimdi diğerinde ise şöyle çevirdiğim zaman bakın şöyle çeviriyorum. Burada yine şu üstteki bölümden başladığımda burası benim arka bedenim. Çünkü dediğim gibi şu yaka oyuntusunda arka bedende küçük bir değişiklik yaptım. Ön bedene göre farklı ilerledi. O yüzden bunu da ön beden olarak başlarsak bu kısmı iki motifimizin yönü de bu şekilde olmuş olur. O zaman birleştirme yaptığımız zaman yaka bölümleri birinin arka beden denk gelir, birisi de ön beden denk gelir. Şimdi ilk motifinizi başladığınızda işaretleyici koymanıza gerek yok. Bunu arka beden olarak başlayabilirsiniz. Ama sizler benim gösterdiğim gibi başlayacağınız için, dolayısıyla ben şimdi buradaki motifte ön bedene başlayacağım. Bu kenarda. Sizler yine bunu ön bedende başlayıp diğer motifinizde şu üstteki kenarı arka beden olarak başlayacaksınız. Farklılığı gördüğünüz için buradaki yakadaki farklılığı burada, yani ilk başlangıçta yapmış olacaksınız. Ayrıca bu hırkada yaka düşürmesi yapıyorum. Onu da göstermek istiyorum. Çünkü bütün altıgen hırkalarda yaka düşürmesi yaparak ilerlemiyoruz. Bakın burada hafif bir eğim verdim sıraları yaparken, şöyle aşağıya doğru. Diğer motifle birleştiği zaman yuvarlak, şöyle yarım bir yuvarlağımız olacak. Burada yaka düşürmesi yapıyoruz. Hem önde hem de arkada. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Şimdi motifimizi ördükten sonra, sıralara başladıktan sonra daha iyi anlayabilirsiniz. Burada ben ön beden olarak başlıyorum. Sizler benimle birlikte ilk motifinizi sizler de ön beden olarak başlayın. Aynı şekilde diğer motifinizi buradan başlarken arka bedenin yaka çalışması olarak başlayacaksınız. İlk başlangıçta ikisinin de 1-2 sırası aynı ilerliyor. Yani hem ön bölümün yakası hem de arka bölümün yakası aynı şekilde başlayıp aynı şekilde bitiyor. Sadece son 1-2 sırada farklılık gösteriyor. O da çok küçük bir farklılık. Sadece yaka düşürmeyi durduruyorum arka bedende. O şekilde ilerliyoruz. Evet, burada şöyle hemen bakacağım. Ben de unuttum. Evet, şöyle.
Şimdi tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Hemen burada ilk köşe boşluğunun, bakın birleştirme yaptığımız ilk köşe boşluğun içine batıyorum. Buradan şöyle ilmeğimi aldım. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Yine sık iğne yaparak burada trabzan yapacağım. İkinci ilmeğe batıyorum. Sizler burada ipinizi bağlayıp 3 zincirde çekebilirsiniz. Şöyle 2 ilmeğimi tekrar topladım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir ip aldım. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Burada yaka düşürmeye başlamış oluyoruz. Yani ilk boşluğa 3 tane trabzan yapmış olsaydık o zaman dümdüz ilerleyecekti. Şimdi yaka düşürmesi yapıyoruz. İşaretleyicimi taktım. Burası benim ön bedenim. Ön bedenin yakası olmuş oluyor. Şimdi yine modelimize devam ediyorum. İkinci trabzanımı alttan aldım. Yine burada da bu köşe başlangıcında trabzanlarımı çok fazla uzatmıyorum. Normal bir şekilde şöyle ikisini birlikte şeklinde ilerliyorum. Biraz aşağıya, yani birkaç tane boşluğa yaptıktan sonra yavaş yavaş uzatmaya başlıyorum. Birdenbire de uzatmıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi biraz sizinle birlikte örelim. Evet, sıradan devam ediyorum. Üçüncü boşluktayım. Hala trabzanlarımı çok fazla uzatmıyorum. Şöyle çok kısa da tutmuyorum. Sadece normal uzunlukta yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine sıradaki boşluğa geldim. Şimdi burada bedene sıralar eklerken büyük bedenlerde çok fazla sıra ekleyecek anlamına gelmiyor. Çünkü büyük bedenlerde kol evinin geniş olabilmesi için burada ben 20 sıra ördüysem siz belki 22 sıra, 24 sıra, bu sırada hep çift sayılarla sıra ekliyoruz. Desenin bozulmaması için 24 sıra, 26 sıra şeklinde örerseniz o zaman yine benimle aynı şekilde sıralar ekleyebilirsiniz. Yani yaka genişliği bu arkaya eklediğimiz sıralarla paralel olarak ilerliyor. Yaka genişliği 10 santimetre, 15 santimetre, yani büyük bedende 15-16 santimetre olabilir. Üzerine tabii ki farklı bir yaka çalışması yapmak istiyorsanız biraz daha geniş yapabilirsiniz sonradan toplamak için. Şimdi benim örmüş olduğum hırkanın bedenine göre 20 sıra ördüm ve 18 santimetre genişliğinde, tabii ki burası topladı. Kolda 20 santimetre görünüyor ama burası aslında 20 santimetre topladığı için bu şekilde görünüyor. Yani bunu birleştirdiğim zaman yine 20 santimetre olacak. Çünkü esneme payı var. Bu şekilde matematiksel olarak ince ince hesaplayarak örmemiz gerekiyor. Hırkanızın düzgün olmasını istiyorsanız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi biraz daha uzatmaya başladım. Şöyle burada şu kadar ördüm hemen hemen. Şimdi artık uzatmaya başladım şuradan itibaren. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane ördükten sonra uzatmaya başladım. Buradaki bakın şu düşüklüğü birazcık yukarıya çekebilmek için şöyle uzattım. Tekrar buradan alıyorum. İlmeğimizi uzattığımız zaman şöyle gergin tutuyorum. Daha sonra ikisini birlikte tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, ön bedenin sırasını tamamladım ve köşenin olduğu yere geldim. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Şimdi sırayı 3 kenarda devam edeceğiz. Ön beden, etek ucu ve arka bedende devam ediyoruz. Motifimizi birleştirmeden önce 6 kenarda devam ettiğimiz sırayı burada 3 kenarda devam ederek ilerleyeceğiz. Şimdi ben hemen arka bedenin olduğu yere geldiğimde yakanın olduğu yeri göstermek için tekrar geliyorum.
Evet, bedenimizin ilk sırasını tamamladım. Aslında burada size şu ipi kesmeden önce sonunu da göstermiştim ama orada artık kamera kayıt almamış. Nasıl olmuş bilmiyorum ama o yüzden burayı kestiğim için tekrar gösteremiyorum. Hemen üzerinde anlatmak istiyorum. Bakın burada ön bedenden yani ilk sırayı örmeye başladım. Daha sonra etek ucundan tekrar arka bedene gelmiş oldum. Şimdi sona geldiğimiz zaman başlangıçta, yani burada başlangıçta olduğu gibi bakın böyle görebilirsiniz. Şuradaki köşe boşluğunun, ilk köşe boşluğunun içine şu 3 tane trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekmeden, normalde aralarda bir zincirimiz var. Bir zincir çekmeden buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum. Sizler burada ipinizi kesmeden aynı renkle devam edeceğimiz için ikinci sırada da ipinizi kesmeden 3 zincir çekip direkt ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Ben ters yüzde bu alttan aldığımız trabzanları batması zor oluyor diye o yüzden her sırada rengimi değiştiriyorum. Sizler değiştirmeden de ilerleyebilirsiniz. Daha sonra hemen yeni sıraya başladım. Yine başlangıç ilmeğimi attım. Bu defa bu ilk sırada yapmış olduğum boşluğun içinden başladım. Şöyle görebilirsiniz. Yine ipimi bağladım. Burada olduğu gibi başladım. İlk nasıl başladıysak hemen buraya ipimi bağladım ve bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra ilk boşluğun içine, gördüğünüz gibi burada eğim oluşmaya başladı. Yakayı düşürmeye başladık. Buraya tekrar trabzanlarımı yaptım. Yine sırayı 3 kenarda tamamlayacağız. Şimdi burada ben hemen buradan sonra artık devam etmeyeceğim. Diğer motifimin üzerinde göstereceğim. Şöyle. Şimdi size küçük bir farklılık var demiştim ama onu yapmasanız da olur. Kafanız karışmasın, çok problem değil. Biraz böyle gördüğünüz gibi yakayı düşürdüğüm zaman son 2 sırada bu yaka düşürmesini durdurdum. Düz ilerlemesini istedim. Yani burada her zaman ilk boşluğun içine bir trabzan yapıp hemen sırada gelen, şöyle göstereyim, son sırada burada şöyle diğer bir ipimle tekrar göstereyim size buradan. Şimdi burası benim arka bedenim. Diğerinde zaten ön beden, arka beden diye işaretledik. Şimdi burada arka bedende şu eğimi durdurmak istedim. 3 sıra boşluk yaptıktan sonra 4 ve 5. sırada, bu arada ben toplamda 6 sıra öreceğim. 4 ve 5. sırada şu ilk boşluğun içine de 3 tane trabzan yapıyorum. O zaman burada yakayı düşürdükten sonra 1-2 sırada düz ilerlemesini istiyorum. Hemen burada ilk trabzanımı yapıyorum. Şöyle 2 zincir çektim. Alttaki 3. trabzanın üzerinden aldım. Hemen boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir. Tekrar buraya geliyorum. Şimdi bunu yapmasanız da olur. Zaten çok fazla sıra eklemeyeceksiniz. En fazla bu modelde 8 sıra. Büyük beden için 8 sıra ekleyebilirsiniz. Large'a kadar 6 sıra ekleyebilirsiniz. Daha küçük olmasını istiyorsanız 2 sıra eklersiniz çocuklar için. Hatta çocuklar için çok fazla sıra eklemenize gerek yok. Şurada kol birleştirmesini biraz aşağıdan başlayarak burayı yaka payı olarak verebilirsiniz. Yani burayı direkt birleştirebilirsiniz. Şu bölüm açık olacağı için bebekler için buradaki yaka 3-4 santimetre bu bedenden, 3-4 santimetre de diğer bedenden olsa yeterli olacaktır. Sadece o zaman birleştirme yaptıktan sonra etek ucuna ve ön bedenlere sıra ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Eğer burayı anlamadıysanız her zaman aynı şekilde devam edebilirsiniz. Yani buradaki boşluğa yaka düşürmeye devam edebilirsiniz. O zaman burada lastik çalışması ya da yaka çalışması, herhangi bir sıra eklediğimiz zaman biraz daha ensede fazla bir düşüklük olabilir. Bu sizin elinizin yapısına bağlı. Gördüğünüz gibi şurada durdurdum. Örgüden anlayan arkadaşlar rahatlıkla yapacaktır. 1, 2, 3 tane boşluğumu yaka düşürdüm.
Daha sonra burada gördüğünüz gibi boşluk görünmüyor. Şurada da yaka düşürdüm ama üzerine ördüm. Şurası bakın 1 2, şurası 3. sıra, 4. sırada yaka düşürmeyi durdurmuşum. Bu arka bedenin farkı sadece bu. Burada boşluğumuz yok. Modele devam ediyoruz. Şimdi ön bedende, şimdi sırayı oradan başlayıp tekrar etek ucundan buraya geldiğimiz zaman her seferinde boşluğa bir tane trabzan yaptım. Burada bir zincirimiz yok. Arada bir tane trabzanı boşluğa yapıp daha sonra burada zincir çekmiyoruz. Zaten ipimizi kesiyoruz. Tekrar buraya geldiğimiz zaman boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer motifte ben buradan başlamış oldum. Yani ön bedenin yakasından hep bu şekilde devam ediyorum. İlk başlangıç sıramın başlangıcına hep bu şekilde devam ediyorum. Burada çok fazla sıra eklemeniz gerekirse öne. Şimdi bunu da tabii ki birkaç sıra sonra durduracağım. Yani arka bedene sıra eklemem bittiği zaman burayı da durduracağım. Daha sonra bu ön bedenin genişliğini lastik çalışmasıyla vermiş olacağız. Şimdi şöyle hemen buradan devam edelim. Ben sıraları tamamlayacağım. Sonra beden birleştirmesini göstereceğim. Beden birleştirmesini yaptıktan sonra da yine kolda olduğu gibi lastik çalışmamız olacak. Şöyle kadrajdan da çıkmışım. Lastik çalışması yapmak istemezseniz de yine farklı şekilde nasıl ilerleyeceğimizi göstereceğim. Evet, ben sıralarımızı tamamladım. Şimdi birleştirme ile devam edeceğiz. Birleştirmeden önce kısa genel bir tekrar yapmak istiyorum. Bütünün üzerinde daha iyi görebilmeniz için. Şimdi burada yaka düşürmesi yaptığımız için görüyorsunuz ensede yaka oyuntusu oluştu. Şimdi bir tane bedenimde bir sıra eksik ördüm. Çünkü o sırayla birleştirme yapacağız. Bu benim daha önceden yani ilk başlamış olduğum motifim. İlk başladığım motife şu üstteki sıradan başladım ve arka beden olarak başladım. Buradaki size küçük farkları anlatmıştım. Kafanız karıştıysa aynı şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi burada arka bedeni bu şekilde yaptım. Daha sonra bu motife başlarken bakın işaretleyici takmıştım. Tek farkı şu olmuş oluyor. Burada arka bedene başladığımızda şu alttaki kenarın olduğu yere geldiğimiz zaman ön bedende bitireceğim şekilde sonda kalmış oluyor. Ön bedende bu tek trabzanları şöyle tek trabzanları yaptığım yer sırayı tamamladığımızda yapmış oluyoruz. Burada ise yani bu motifte ön bedenden başladığımız için bakın burada İlk sıraya başladığımız yerde bu şekilde yapmış oluyoruz ve sırayı bitirdiğimizde arka bedene gelmiş oluyoruz. Burada arkadan başlıyoruz, ön bedende bitiriyoruz sırayı. Burada ön bedenden başlıyoruz, arkada yani arka bedenin ensesinde sırayı bitiriyoruz. Sonra çevirdiğimiz zaman yani bitirdiğim sıra tabii ki burası aslında. Çevirdiğimiz zaman her iki motifin de arka bedeni karşılıklı gelmiş oluyor. Şimdi burada bakın ben 6 sıra ekledim. Toplamda normalde 4 sıra eklerim ya da en fazla 5 sıra eklerim. Large beden için 4, X large için 5-6 sıra eklerim ama bu modelden dolayı birazcık sıralarımızın santim hesabı daha az olduğu için 6 sıra ekledim. Şimdi bu ilk yapmış olduğum motifte şu üstteki bölümden başladığım için arka bedene birleştirmeyi buradan itibaren şuradan başlayıp yani elimin sağına soluna göre ters düşmemesi için burada bir sıra eksik örmüştüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane sıramız var burada. Bunun son sırasında birleştirme yapacağım. Bu bedene başlarken ön bedenden başladığım için 6 sırayı tamamladım. Çünkü ön bedenden birleştirme yapamayacağız. Çünkü yönümüz bu taraftan başlamış oluyoruz. Şimdi hemen birleştirme ile devam edelim. Yani ön arka beden diye karıştırmak istemezseniz her iki tarafı da aynı şekilde başlayıp aynı şekilde bitirebilirsiniz. Yani şimdi göstereceğim şekilde başlayabilirsiniz. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle tığıma başlangıç ilmeği atacağım. Evet, şimdi buradan başlıyorum. Birleştirerek, örerek birleştirme yapacağım.
Burası arka beden. Gördüğünüz gibi burada sıralar değişebiliyor. Birinde başta 3 tane trabzanımız var. Daha sonra ön bedenden tekrar bakın buraya gelip başladığım zaman buradan başlamışım. Burada boşluk oluşmuş. Şimdi boşluğun içine yine 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. Hemen ilk trabzanda birleştirme yapacağım. Şöyle 2 ilmeğimi topladım. İpimin rengi de karışık ama biraz ekranı yakınlaştırabilirsiniz. Şöyle ilk ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu ilmeğimi çıkartıyorum. Başlangıcı bu şekilde yapacağız. Bu ilmeğimi çıkarttım. Karşı tarafta ilk trabzanın şöyle arkadan, bakın arkadan battım. Buradan ilmeğimi çekeceğim. Şu iplerimizi sonra yakayı yaparken gizleyeceğim. Hemen şöyle kaydırmamı yapıyorum. Şimdi boşluğa devam ediyorum. Burada 2 defa birleştirme yapıyoruz. İlk başlangıçta bunu şaşırmayalım. Şimdi hemen modelimizi yapalım. Şöyle alttan aldığım trabzanımı yapıyorum. Şöyle ipim geldiği için onu da şöyle arada gizleyeceğim. Tekrar 3. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bunu ilk boşluğa tekrar birleştireceğim. Başlangıç olduğu için ilk trabzanı da birleştirdim. İlk boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir. Hemen buraya geliyorum. Yani bu sıraları bu şekilde tekrar ederek anlatmamın sebebi, birleştirme yaparken burada yukarıdan başladığımız zaman daha kolay oluyor. Ters olursa da, yani yönüne göre sizler de farklı örerseniz, o zaman bu taraftaki motifin şu alttaki kenardan gelirken birleştirmeyi ikinci sırasında şöyle açalım. Şuradan da, yani etek ucundan yukarıya doğru da birleştirebilirsiniz ama ben bu hırkada hep ipimi kesip ön yüzden buradan başlangıçtan ipimi bağladığım için dolayısıyla bu şekilde devam edebiliyorum. Tekrar karşı tarafa bir sık iğne, bir zincir, tekrar buraya geliyorum. Bir ikili trabzan, bir tane alttan alıyorum. Tekrar 3. ikili trabzanımı yaptım. Sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Kolda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Buraları çok uzun göstermememin sebebi, hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Başlangıcın nasıl yapıldığını gösteriyorum kısaca. Bu şekilde ilerliyoruz. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada son boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Karşıda da köşeden önceki boşluğa birleştirmemi yaptım. Şimdi tekrar burada köşenin içine ilk önce 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. Burada bir zincir çektim. Hemen diğer köşeye bir tane sık iğne ve tekrar bir zincir çektim. Tekrar buradan köşemizi tamamlıyorum. 3 ikili trabzan. Bir zincir, tekrar etek ucuyla devam ediyoruz. Şimdi böyle büyük olduğu zaman da nereye döndüğümü göremiyorsunuz. Gerçekten çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Şu anda ben etek ucuna döndüm. Buradan devam ediyoruz. Yine ön bedende aynı şekilde sırayı tamamlayacağız. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın birleştirmemizi yaptık. Şöyle. Buradaki iplerim daha karışık olduğu için net göremeyebilirsiniz. Şimdi etek ucuna döndüm. Buradaki 6. sırayı tamamlıyorum. Şöyle geliyoruz. Şimdi ön yüze çevireceğim. Şimdi bu hırkada öne ya da arkaya biraz daha sıralar ekleyerek, biraz daha büyüterek, tam bedeninizin genişliğinden biraz daha fazla yaparak elbise olarak da yapabilirsiniz. Yani önde de
şöyle etek ucunu buradan devam ediyoruz. Şu köşeye geldiğimiz zaman burada da yani ön bedende de birleştirme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köşeler sivri olduğu için bu şekilde asimetrik bir görüntüsü oldu. Eğer bunu sıralar ekleyerek uzatmak isterseniz nasıl kolda bu kısımlarda trabzanlarımızı şu kısımlarda bakın şöyle gösteriyorum. Şu kısımlarda trabzanlarımızı uzatarak yaptığımız zaman burası da düzelmeye başlayacak. Dilerseniz yine lastik çalışması yapabilirsiniz. Lastik çalışması yani tığ işi kolda yapmış olduğumuz lastik çalışmasını burada tabii ki eksiltme yapmayacağız. Sadece zincir boşluklarına atlayarak trabzanlarınızı şu trabzanların bütün trabzanların üzerine trabzanlarımızı yapıp ikinci sırada bir ön bir arka trabzan yaparak yani ters yönde ve ön yüzde örerek lastik çalışması yapabilirsiniz. Ben şimdilik lastik çalışması düşünmüyorum çünkü model çok güzel görünüyor bu şekilde. Böyle durmasını istiyorum. O yüzden sıra eklediğim zaman bu haliyle sıra ekleyeceğim. Yine köşelerin böyle sivri görünmesi modelli bir görünüm almış oluyor. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru kol altından itibaren yani normalde bunu yapmaya çalıştığımız zaman daha çok zorlanabiliriz. Kol altından böyle açılarak ilerlemiş oluyor. O yüzden bebekler için ya da çocuklar için elbise olarak da farklı renk ve iplerle tasarlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi ben etek ucundan örüp tekrar bu köşeden şuradaki köşeden geleceğim. Burada bakın sıram bir tane. Burada sıramı tamamlayacağım. Şöyle sona geldiğim zaman burada yine son boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapacağım. Yani size terse düze döndüğü zaman ön yüzde nasıl görünecek? Burası bakın birleştiği zaman şu bölümde bakın burada 3. sıradan sonra yaka düşürmeyi bıraktığım için gördüğünüz gibi ortadaki bu son 3 sıra düz bir görünüm almış oldu. Şuradan eğimli başladı, burada düz oldu, buradan tekrar eğimli olmuş oldu. Şimdi yakada bundan sonra sıra eklediğimiz zaman burada da yine artık eğimi durduracağız. Yani bu 6. sırayı tamamlayacağım. 7. sırada bu boşluklara yine 3 tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Arkada olduğu gibi burada düz bir şekilde ilerlemesi için. Şimdi lastik çalışması yapacak olsaydık 4-5 sıra her iki tarafa da lastik çalışması yaptığımız zaman bir kısmı üst üste gelebilir. Düğme çalışması yapmak isterseniz ona göre bedeninizin ölçüsüne göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Şu anda ön ve arka bedenler birbirine eşit ölçülerde. Şimdi burada bir tane şöyle açacağım burayı biraz. Bir sıramız eksik, hemen ölçüleri birleştirdikten sonra şöyle biraz da esnetiyorum. Çünkü hafif bir buhar ütüsü yapacağım. Hemen şöyle bakalım. Kol altından ölçtüğümüz zaman 49 santimetre. Dediğim gibi bu 50 santimetre olmasını istemiştim zaten. Ön bedende de birazcık sıralar ekleyeceğiz. Şimdi ön bedene sıralar eklerken her zaman şu şekilde yaka bölümüne dönmeden bir kenardan başlayıp elinizin yönüne göre şuradan başlayarak etek ucundan şuradan başlayacağım, buradan etek ucundan ilerleyeceğim, buradan geleceğim, tekrar burada sırayı tamamlayacağım. Tekrar ipimi keseceğim, ipimi buradan bağlayacağım. Yani lastik sırası da ekleyecekseniz lastik sırasında ipinizi kesmenize gerek yok. Modelle devam etmek isterseniz ben ipimi keserek yapıyorum. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tekrar buradan başlayacağım. Yani buraya en az bu şekilde bırakacaksam bile 3 sıra buraya 3 sıra buraya ya da 4 artı 4 sıra ekleyerek ön bedenleri tamamlayacağım. O zaman 4 santimetre şöyle 25 santimetre 29 santimetre olacak ön bedenim. Bakın şu anda şuradan kol altından en küçük bölümü veriyorum aslında ben size. Biraz aşağıya indiğimiz zaman 24, biraz aşağıya indiğimiz zaman bu 25 26 diye ilerliyor.
O yüzden şimdi ben bu şekilde sıraları tamamlayacağım. Son sırada sık iğne ya da kaydırma sırası kaydırma yapabilirsiniz. Sabitlemek isterseniz ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hiç sorun değil. Burada sıralarımızı ekleyeceğiz. Artık birleştirmemiz bitti. Daha sonra da yaka yapacağız ama şu anda benim videomun süresi uzun oldu. Böyle olduğu zaman gerçekten yüklemekte çok güçlük çekiyorum. O yüzden burada yaka bölümünü devam etmeden hemen şurada kısaca anlatacağım. Eğer yaka bölümünü görmek isterseniz o zaman belki ona da küçük bir video çekebilirim. Yani burada sıraları ekledikten sonra arttırmayı durdurup sıraları ekledikten sonra burada yakayı şu bölümden başlayarak isterseniz lastik çalışması, sıfır yaka gibi düşünün. Daha uzun örerseniz gömlek yaka olarak öne düşecektir. Yani bunu oldukça sıra eklemeniz gerekiyor öne düşebilmesi için. Onu sıralara ekledikçe göreceksiniz. Ya da buradan aynı modelimizi devam ettirerek de yaka yapabiliriz. Ona henüz ben de karar vermedim. O yüzden şimdilik burada videomu sonlandırıyorum. Ve bu bittiği zaman gerçekten sizin yorumlarınıza göre ilerleyeceğim. Ve eksik olan bölümleri de yeni videoda tamamlamış olacağım sizin yorumlarınıza göre. Çünkü böyle büyük parçalar ördüğümüz zaman videoyu yetiştirmekte gerçekten çok güçlük çekiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.